Benim hep görevim birilerine elem ve kederini bildirmemek oldu. Hani şey der ya koca şair, akrebin kıskacında yoğurdu beni kader. Aldırma, böyle geldi böyle gider. Kapıyı açtım, sanki bir çuval indirilmiş. Kimsiniz, nesiniz dedim. Hatun ben geldim dedi. Ve şimdi onun o halini o çocuklar görsün istemedim. Ama kaldırmaya takatım yok. Tabii bizim bir de sabıkası yoktur. İzni almamız lazım. Eğer bu sabıkalı görülüyorsa askerler götürüp gömecek. Yusuf oğlum acaba sabıkası yoktur, izni verecekler mi? Bakacağız anne dedi. Gitti Yusuf, dedi ki anne sabıkası yok, belgesini aldım dedi. Ondan sonra defin olayı. Neden çektirdiniz bu kadar? Neden evladı iyalini, vakti saatini, ömrü hayatını neden yok saydınız? Sabıkası yokmuş. 1947 Elaziz doğumluyum. Adımın Meryem olmasını babam ister. Fakat babam asker olduğu için dedem nüfus kaydına gittiğinde harf inkılabı olmuş. Dedem yeni yazıyı bilmiyor. Meryem diyor. Tamam diyorlar. Olması olmaz mı? Babası asker, Meryem olsun diyor. Yazıp veriyorlar Mevlude diye. Dedem eve geliyor. Bırakıyor tabii nüfus kağıdımı. Ondan sonra aradan tabii epeyce birkaç ay falan geçiyor. Bakıyorlar ki Mevlude. Uzun yıllar hep Meryem dendi. Meryem ne yapar? Mevlüde ne yapar? Ezanların Türkçe okunduğu dönem herhalde bir 3-4 yaşındayım veya 2-3 yaşındayım. Çok iyi hatırlıyorum. Minareden bir ses geliyor. O ses işte Tanrı uludur, Tanrı uludur. Onun çok farkına değilim. Ama anneannem, dedelerim, büyükler oturduğu yerde elleriyle böyle kulaklarını kapatıyorlar. Sesin kesilsin diyorlar. Biz de nene nedir, dede nedir dediğim zaman sonra anlatırız diyorlar. Bir şey demiyorlar. Sonra biz anladık tabii bunu. Ezanın yani o Tanrı uludur sesi bittikten sonra onların karşısında zıp zıp zıplıyorduk. Nene bitti, dede bitti. Yani Hoca Efendi'nin sesi kesildi. O zaman ağlıya ağlıya birbirleriyle dertleşirlerdi. Mevlüde Uçar rahmetli dedesinin gözyaşlarıyla odanın, salonun duvarını belli bir yerden uçtan uca yardığını gördük. Ona şahit olduk, ona yardım ettik. Duvarın göğsünü yarıp kitaplarının, Kur'an'ı ve meal kitaplarının tamamını, dedesinden kalan kitapların tamamını o duvarın böğrüne koyup, üstüne kuru ot koyup onun üstünü de sıvıyor, çamurla sıvıyor. O günler öyleydi evladım. Mekke dönemini yaşadık. İlerleyen zaman içinde rahmetli işte Menderes'in biraz böyle rahatlatması derken hocam Hafız Abdullah Hoca'dır, Hacı Mehmet Efendi'dir, Hacı Mustafa Efendi'dir. Bir gün hiç unutmuyorum camide anneanneler, babaanneler temizlik yaparken biz Hacı Mustafa Efendi'den bilgi alıyoruz. Yazıyoruz ona. Birdenbire inzivat, jandarma bastı. Biz hepimiz, ben içlerinde daha küçüğüm. Hoca Efendi ayağa kalktı. Hep Hoca Efendi'nin cebinde şeker olurdu, leblebi olurdu. Hepimiz Hoca Efendi'nin ayaklarına sarıldık böyle. Hoca Efendi beli bükük, 90 küsur yaşındaydı o zaman. Evladım korkmayın, bunlar memurlar, bakacaklar gidecekler dedi. O jandarmalar Hoca Efendi'nin, Hacı Mustafa Efendi'nin başından sarığı çıkarıp boynuna bağlayıp onu çeke götürdü. Biz ağlıyoruz. Arı gibi yapışmışız böyle hocamızın cübbesine. O habire ağlamayın diyor, cebinden şeker çıkarıp veriyor. Elaziz'in sokakları dümdüzdür. Her birimizin evin önüne gelince rahmetli Hoca Efendi, Hacı Mustafa Efendi hocamız haydi evine, haydi evine diye itiyor böyle. Evimize gittik. Ağlayarak tabii ağlıyoruz korku içinde. Rahmetli nenem ne oldu evladım dedi. Hocamızı götürdüler dedi. Rahmetli nenem başına örtüsünü koymaz. Evler karşılıklı zaten böyle. Hemen koştu. Vasfiye Hanım sen hala çocuklarına yemek pişirmenin peşinde misin? Hoca Efendi'yi götürmüşler. Hafız Efendi'yi götürmüşler. Hemen Emine Hanım hala sen çamaşır mı yıkıyorsun? Bak hocamızı götürdüler. Bütün o karşılıklı evlerin tamamına anneannem geziyor. Haydin bakalım. Rahmetli nenem önde, onlar arkada. Hemen indiler hükümet konağın önüne. Sağ tarafta da Kapalı Çarşı var. Rahmetli nenem Kapalı Çarşı'ya dalıyor. Vasfiye Hanım. O da kendi kardeşine, nenem kendi evlatlarına. Hocanızı götürdüler. Siz hala tartıda, ölçüde misiniz? Der. Hemen dayım şöyle der. Ana ben hocamızı almadan gelmeyeceğim eve. Gelirsem analık hakkını bana haram et. Topla anaları gidin siz. Toplanıp geldiler.
dediler ki hükümet konağının önünde artık toplanıyor erkekler, görüşüyorlar falan derken birkaç saat sonra Hoca Efendi'yi alıyorlar. Yani öğlen namazı sıralarında götürdüler. İkindi namazına az kalmıştı. Hoca Efendi'yi çıkardılar. Ama ne çıkarma? Sanki düğün alayı. Hoca Efendi önde, etrafında bütün halk tekbirlerle, salavat-ı şerifelerle o sokakları dolandırdılar. Bunlar benim için o kadar büyük mutluluk ki hala bu yaşıma geldim. Ne kadar bayram olsun, evlatların düğünü olsun, oradaki duyduğum o mutluluğu onlarda duyamıyorum. Şimdi Hoca Efendi ile de hocalarımız ortak. Hafız Abdullah Nazırlı. Ben Elazığ'da doğuyorum ama evlenip çıkıyorum oradan. Merhum Timurtaş Hoca Efendi Elazığ'da doğuyor ama İstanbul'da Kadıköy'de büyüyor. İlkokulu Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bitiriyor. Timurtaş Hoca Efendi hafızlık yapabilmek için her yaz 2 ay El Aziz'e gidiyor. Orada Hafız Abdullah'tan ders alıyor. Yani İmam Hatip Okulu'nun orta 1, orta 2. sınıf. Oradan başlıyor. O dönemin müftüsü Ömer Bilginoğlu. Alim, makamı cennet olsun inşallah. O da kürsüleri veriyor rahmetli Timurtaş Hoca Efendi'ye. Diyor ki cuma günleri cuma hutbelerini, vaazını sen yapacaksın. Oysa orada işte hafızlar var. Hafız Ömer Efendi, Ömer Bilginoğlu çok zor bir insan. Taş söktürüyor. Yani hafızlara, imamlara kuralları var, kaideleri var falan. Ama buna diyor ki istediğin camide vaaz edeceksin. Vaaz ediyor. Hocalarla görüşüyor ve hafızlığını yapmak için Hafız Abdullah hocamızla içli dışlı. Sonuçta o büyüyor. İşte İstanbul'da, ben El Aziz'de. Sık sık Elazığ'a geliyor Timurtaş Hoca Efendi. Babası da gidip Hafız Efendi'ye evlendiremiyoruz. Timurtaş'ımı, Temimdar'ımı evlendiremiyorum diyor. Timurtaş Hoca Efendi'nin asıl ismi Temimdar. Ama benim haksızlığa uğradığım gibi o da nüfus idaresindeki memur. Temimdar yazmıyor, Timurtaş Uçar yazıyor. O zaman onun da babası asker, 4 yıllık asker. Onlar 4 yıl sonra Temimdar değil de Timurtaş Uçar, Tarık Timurtaş Uçar diye biliyorlar. Hafız hocam benim onun kızları hem liseden, ortaokul ve liseden arkadaşım hem de Kur'an hocam, hem komşumuz. Kayınbabam gidip diyor ki ya Hafızım diyor, Temimdar'ı evlendiremiyorum. Bir türlü evlendiremiyorum. Ben evlenmek istemiyorum. Benim davam var, derdim var, hedefim var, şu var diyor. Hafız hocamızın da bir gözü amadır. Gelirse o bana, ben konuşurum diyor. O zaman da Timurtaş Hoca Efendi Balıkesir'de. İlk mahkemesi açılmış, davası. Tabii ben bilmiyorum. Hafız Efendi istiyor merhum Timurtaş Hoca Efendi. Diyor ki evladım evleneceksin diyor. Ama benim davamı, derdimi, meselemi biliyorsun hocam diyor. Yani başkasının da vebaline girmeyeyim. Yani eşlik bekleyecek falan. O da olur inşallah diyor. Sonuçta Allah'ın emriyle diye istemeye geldiler. İstendi. Nikah masasına, yani nikah halkasına oturduk. Hocamız kıyacak dini nikahımızı. Bütün kızlar, okul arkadaşlarım falan kızlar toplanmışlar. Madem ki bu hocadır biraz terletelim bunu dediler. Yani biraz zorlayalım. Tamam, hepimiz böyle omuz omuza böyle ilkokul çocukları gibi dizilmişiz. Bekliyoruz ki nikah akdine geçilsin. Hafız hocam dedi ki hadi Timurtaş'ım dedi. Bir aşr-ı şerif oku da nikah akdine geçelim. Ev çok kalabalık. Ayakta duruyor birçok kişi. Timurtaş Hoca Efendi kalktı ayağa, dedi ki muhterem hocam müsaade edersen hanımefendiye bir sorum var. Hanımefendinin de hocasısın, benim de hocamsın. O sorunun cevabına göre nikah akdine geçelim deyince o da şöyle bir baktı bir Hafız Efendi. Yani bugüne niye kaldı ki der gibi. Sor evladım, sor ne soruyorsan dedi. Şimdi sağımda solumdaki kızlar fısıldadılar. Bilmediğin bir şey sorarsa şöyle yap kolunu. O birisi de diyor ki bana da böyle yap, biz sana kopya verelim. Sor evladım, ne soracaksan sor dedi. Merhum ayakta zaten. Dedi ki hanımefendi dedi, Rabbim şahit, hocam şahit ve cemaat de şahittir ki ben seni bana eş olasın, çocuklarıma anne olasın diye değil. Gönül verdiğim, iman ettiğim davam uğruna bugün varım, yarın yokum. Öbür gün belki hiç olmayacağım. Ümmetin anası olabilecek misin? Ümmetin anası olmak için benimle var mısın? Der demez ümmetin anası olmaya gücün yeter mi, var
bakar mısın? Ben daha üst üste dizip anlamaya çalışırken Hafız Efendi dedi ki geç evladım, geç dedi onları. Öyle olmayacak olsaydı bu halkada ben yer alır mıydım? Ben çok gönül koydum birden. Artık soru sual gitti. Kıyıldı nikahımız, ikramlar edildi. Herkes dağıldı gitti. Hafız Efendi bizde. Hemen oturdum dizinin dibine. Zaten günümüz onunla geçerdi. Hocam ya dedim. Biraz da böyle bir sitem var ya. Biliyorsun dedim. Dedelerimle aynı medresede okumuşlar. Biliyorsun dedim. Ben hiç çocuk olmadım. Bana hiç sen çocuksun gözüyle bakmadılar. Hiç genç gözüyle de bakmadılar. Çocuk yaştayken büyüdün dediler. Biraz büyüyünce sen ablasın dediler. Bu yükü götüreceksin, ona öğreteceksin, ona dikip giydireceksin, ona anlatacaksın. Bizden aldığın her şeyi onlara da öğreteceksin. Ama gele gele evlilik eşiğine geldim. Analık nedir bilmeden bir de analık yükünü yükledin hocam dedim. Canım hocam bir de ana. Keşke yüzüme baksaydın. Belki sana bir işaret verirdim. Hani kabul etmiyorum diye. Deyince o çok masum bir sesiyle dedi ki evladım kaderullah böyle sevk ediyor. İnşallah bizim dualarımız senin gayretin mahcup etmeyecek bizi dedi. Ümmetin anasısın. Biraz daha böyle dedim ki Allah Allah nasıl bir şey olacak acaba? Nasıl bir yük geliyor benim üstüme? Evlendikten sonra Balıkesir'e gittik. Balıkesir'de merhum bir konferans verdi. Üstün insan başlıklı bir konferans. Aradan 3 gün geçti. Tabii gelip Hoca Efendi'yi aldılar. İçeri alındı. Gelip kapı çalındı. Ve döndü dedi ki hatun bugün benim liselerde dersim vardı. Bulunduğu yerde her yerde liselerde İngilizce öğretmen hocalığı, İmam hatiplerde de Kur'an veya hitabet veya Arapça hocalığı yapardı. Bugün benim İngilizce dersim, öğrencilere dersim vardı. Gidemeyeceğim için onlar gelip sual edecek. Sakın ola ki o gelen gençlere karşı sen boynu bükük durasın, belin bükesin, masum olasın, elem ve kederini asla onlara hissettirmeyesin. Allah'a emanet ediyorum dedi. Kapının dışındaydı zaten söylerken gitti. Aradan 6-7 saat geçti. Evet gençler geldi. Rahmetlinin sesi kulağımda çınlıyor. Gençler geldi. Validem dediler, hocamız bugün derse gelmedi. Hasta mıdır, sebebi nedir deyince ben onlara hani konferans vermişti ya Hoca Efendi. Aynı bilgileri emniyet mensuplarına da açıklaması gerekiyormuş. Emniyete gittiği için derse gelemedi. Herhalde birkaç gün derse gelemeyecek dedi. Ama ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Hep böyle sen anasın, anaları evlatlarını üzmez, hiçbir kargaşaya sebebiyet vermeyelim. Evet, Balıkesir'de anladım ki analığın ne kadar zor ve yükün ağır olduğunu. Ve hani şey der ya koca şair, akrebin kıskacında yoğurdu beni kader. Aldırma. Böyle geldi, böyle gider. Her sıkıntı olduğu zaman bu şiiri yukarıdan aşağı kendi kendime okurdum. Hatta okurdum da çocuklar da Tarık abin ben de şiir okuyacağım, ben de şiir okuyacağım. Rahmetli babası da ona şeyi öğretti. Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil paylaşalım diye. 3 yaşında, 4 yaşında da Hoca Efendi kürsüden iner inmez Tarık abini çıkarırdı. O da bu şiiri yukarıdan aşağı. Annem bir şeyler okuyor, ben de okuyacağım. Sen de bunu oku. Annenin elemi bu. Sen de paylaşacaksın, yürüteceksin, koşturacaksın. Böyleydi evladım. Müslüman, uyanmalısın Müslüman. Uyanmalısın, inanmalısın. İslam'a sahip çıkmalısın. Bütün dava yaratıcıyı tanımaktı, tanıtmadılar. Allah'ı anlatmaktı, anlatmadılar. Her şeyi yıktılar, her şeyi sarılmak ama yerine hiçbir şey yapamadılar. Rahmetli dünyaya geldiği zaman baba askerden döndüğü zaman bu 4 yaşında oluyor. Diyor ki kayınvalideme Zeynep diyor, Temimdar diyor 4 yaşında diyor. Kur'an öğrettin mi diyor ona. Yok diyor efendi diyor. Yani çocukların meşgalesinden, sıkıntılardan kıyamadım diyor. İşte hadi öğreteyim dediğim zaman da işte giriyor mutfağa giriyor veya banyoya giriyor veya lavaboya giriyor. İşte ana oynayıp gelip öğreneyim diyor. Öğretemedim diyor. Rahmetli kayınbabam bir sesini yükseltiyor. Eyvah ey diyor. Kayboldu benim çocuğum. Kayboldu. 4 yaşına geldi ama Kur'an'la tanışmamış diyor. Epeyce bir kayınvalideme sitem ediyor. O gün oturtuyor. Rehlenin başına. Hadi oğlum. Alıyorlar elif cüzünü. Hadi oğlum elif b t s cim derken gecesini gündüzüne katıyor. Kur'an öğretiyor. Ara sıra fırsat veriyor. Git oyna da gel. Bir hafta içinde o elif cüzünü bitiriyorlar. Kur'an'a geçiyor. Tamam. Elhamdülillah 4 yaşından gün almadan Kur'an'la tanıştı bu
bu çocuk. Sonra bütün fıkıh şeylerini, kayınbabam çok sıkıydı bu konuda. Torunlarına bile Kur'an'ını kayınbabam öğretmişti. Tabii geliyorlar İstanbul'a. İlkokula Yeldeğirmeni'nde başlıyor. İlkokulu bitiriyor, sınavlara giriyor. Kuleli Lisesi'ni üçüncülükle kazanıyor rahmetli. Üçüncülükle kazanıyor. Bunun araştırmasını yapıyor. O günün alimlerinden Fatih Camisi'nde sabah namazından sonra vaaz ediyor. O gelenek hala devam eder. Rahmetli kayınbabam Hoca Efendi'nin elinden bu Kadıköy'den her cumartesi, pazar sabah namazda Fatih'e gider. Fatih'te Hoca Efendi'yi dinleyelim der. Hoca Efendi namazdan sonra elini öper. Hoca Efendi ile kayınbabam dosttur. Çok iyi seviyordur. Babası der ki evladım elini öp hocamızın der. Elini öper. Bekir der. Temimdar nereyi okuyor? Efendim Kuleli Lisesi'ne gidecek diyor. O da Allah'tan kork diyor. İmanını kurtaracağından emin misin diyor. Kuleli Lisesi'ne mi? Efendim biz onun tedbirini aldık diyor. Öyleyse kayınbabam diyor ki hadi evladım çek bir avuzu besmele oku bir aşırı şerif de hocamız rahat etsin diyor. Besmele'yi çekiyor. Aşırı şerifi bitirmeye fırsat vermeden Hoca Efendi diyor ki elhamdülillah diyor. Ama Bekir Efendi diyor Allah'tan kork. Bu çocuk buranın malı diyor. Bu çocuk buranın malı diyor. Kuleli nedir diyor. O da diyor ki 3. kez Allah'tan kork dedirtmeyeceğim sana. Evet ben de Allah için bırakıyorum sana diyor. Oraya bırakıp çıkıyor. Hoca Efendi ilim yayma kursuna veya yurduna, evine gidiyor. İstanbul İmam Hatip'e kaydediyor. Bu İmam Hatip okuduğu dönemde de İstanbul'un bütün çevre ilçelerine, her yere vaaza gönderiyor İstanbul müftüsü. Git vaaz et. İstediğin camide vaaz et, ilçelerde vaaz et. Mesela Ramazanlarda hiçbir Ramazan İstanbul'da çok az İstanbul'da oruç tutuyor. Ya Bolu'da, ya Balıkesir'de, ya Afyon'da okulun müdürü veya müftü efendiler bunları böyle yönlendiriyor. Tek çocukluk yaşamıyor rahmetli. Yani artık torunlarımız vardı. Torunlar olduğu zaman da bir gün dedi ki ya hatun dedi birinin bahçesindeyiz. Şöyle etrafıma bakıyorum dedi. Birileri beni görmeyecekse bu Hoca Efendi deli demeyecek olsalar şu dedi sopayı elime alacağım, üstüne bineceğim, atçılık oynayacağım. Benim zamanımdayken çocuklar atçılık oynuyordu, topaç çeviriyordu, top oynuyordu. Acaba o sopayla atçılık oynamak nasıl bir duygu diye onu yaşamak istiyorum. Tabii yap da bu defa hoca deli desinler diye de şeyine çıktım. Kürsülere rahmetli Hoca Efendi derdi, başımı yastığa koyduğum zaman ümmetin nerede derdi var, o dert benim derdim. Buradan kalkıp Ağrı'ya o dönem 1972, 73'ün, 74'ün araçlarıyla oraya ihtiyaç var diye günlerce Ağrı'ya gittik. Karşıladılar Ağrı'da. 2 çocuk var. Yunus herhalde 7-8 aylık. O kadar bir perişan halde gittik. Biz bir yerde caminin bir kenarında dinleniyoruz. O kürsüye çıktı. Tam 6 kişi var. Efendi biz bu 6 kişi için mi günlerdir 2 çocukla yoldayız der demez. Rahmetli döndü dedi ki vallahi dedi müdür bey dedi şahit olsun vallahi değil 6 kişi. 1 kişi dahi olsaydı ben yine buraya gelecektim. Bana ihtiyaçları var. Ondan sonra 2. günü konferanslar verildi Ağrı'da. Yer yerinden oynadı. Biz şimdi geri döneceğiz diye bir yerde kalıyoruz. Rahmetli gözaltına alındı. Ben bu defa trenle dönme mecburiyetinde kaldım. Günlerce 2 çocukla tren yolculuğu. Ağrı'dan buraya. Ama o yine Allah'a emanet ediyorum. Eminim ki sen ümmetin anasısın. Rabbim ya sana yardım edecek. O 2, biri kucağımda, biri elinden tuttuğum çocukla günlerce yollarda, trenlerde gelip buraya çıkabildik. Çünkü rahmetlinin ihtiyacı var. Kürsüden iniyor, fanilasını değişecek değil mi gömleğini? Böyle sıkıyor, ter akıyor. O dolu dolu çamaşırımız yok. Lüks bir otele gitmiyorsun ki ıslağı bıraksın, kuruyu giysin. Sırtına yapmış olduğum özel bezler vardı onun, örtüler vardı. Önce örtüyü koyuyordu, sonra fanilasını giyerdi, atlet dediğimiz şeyi, sonra gömlek giyerdi. Kürsüden indikten sonra cübbesini çıkaracağı zaman hemen arkadan önce o örtüyü çekerdi, hemen torbaya koydu. Şimdi onun hizmetini kim görecek? Mahrem şeylerden çok korkardı rahmetli. Hani 2 hanım, bir hanım bir şey soracak veya 2 hanım gelecek onunla bir şey söyleyecek. Ben olmadan, yanında annesi, kardeşi olmadan hiçbir hanımla görüşmek istemezdi. Ama red de etmezdi. Hadi hatun çağır da falan hanımları. Meseleleri vardı. Randevu istemişlerdi. Gelsinler bakalım derdi. O zaman bütün Anadolu'yu çark ediyorduk. Anadolu'yu dolanıyorduk. Çocuklar
çocuklarla beraber ve o erkeklere, ben hanımlara, hemen çocukları yanıma kürsünün dibine oturtturup, hanımlar mahirdir zaten bu işte. Çocuklara bakıyorlar, onlar sessizce. Ben de hanımlara hitap ediyorum. Muş'ta mesela Taş Mektep'te öğretmen yok. Yani o dönem hastane var, doktor yok. Mektep var, öğretmen yok. Kimse gitmiyor doğuya. Yani sürgün ediliyor. Oraya giden memurlar sürgün. Muş'ta bir vali vardı. Vali sürgün gelmişti, vali bey. Eşi de öğretmendi. O da okulda öğretmen olacak. Şöyle bir gezdik, baktık okulu, Merkez Taş Mektep. Dedi ki ben bunlarla uğraşamam. Vali bey rapor alsın, ben gidiyorum dedi, gitti. Onun yerine ben orada öğretmenlik yaptım. Yani gök kubbede bir ses olsun. Sonra ben gitmesem kim gidecek? Eğer vakti saati müsait olsaydı onun, çocuklarla beraber gün geçirmeyi çok seviyor. Onlarla şakalaşır, onlarla evin içinde işte mesela diyelim akşamları çay soframız olur. Her evde olur. O olacağı zaman önceden telefon ederdi veyahut da derdi bu akşam çayı beraber içeceğiz diye. Çay sofrasına oturduğumuz zaman Tarık abine, büyük oğluma derdi ki sen Hazreti Ömer'i anlatacaksın. Öbürsüne derdi sen Hazreti Yunus'u anlatacaksın. Esra'ya derdi ki sen Hazreti Ayşe'yi anlatacaksın. Öbürsüne derdi ki sen Hazreti Ebubekir olacaksın. Onu anlatacaksın. O hafta roller bu idi. Bunlar anlatılacak. Bir ayet sunuyordu rahmetli. Tarık oğlum, ceza hukukuyla ilgili bu ayet beşeri hukuka nasıl yansır? O söylüyor, o cevaplıyor, o söylüyor, o cevaplıyor derken sonunda rahmetli elini kor Tarık'ın omuzuna. Aslan evladım, çok haklısın, çok doğrusun. Ama bu ayetin senin dediğin yere gelebilmesi için şura lazım. Toplanacak alimler, dünyadaki alim, en az 40 alim bir araya gelecek. En az 3 gün okunacak, istişare edilecek, münazara edilecek. Alimler noktayı koyacak. Ben de sonra geri dönerdim. Madem sen bu çocuğa haklısın diyecekler, niye bu kadar gerdin? Ben onun sabrını, ben onun bilgisinin oturmuş bir bilgi mi yoksa kulaktan dolma bir bilgi mi olmasını test ediyorum, karışma derdi. Evet, evde çocuklarla beraber olmak, akrabayı talukatla beraber olmak onu çok mutlu ederdi. Ama bir türlü bunu belki bir elin parmağının sayısı kadardır. Onun için evde çok sevecen, neşeli bir baba. Ama bugünlük bu kadar. Tekrarını Allah bir daha kısmet ederse beraberiz derdi. Esra kızına sultanım derdi. Çocuklara, oğlanlara Tarık Bey oğlum, Yunus Bey oğlum, Enes Bey oğlum. Hep hitabı buydu. Huzurunuzda konuşan bir insan olarak bir din görevlisiyim. Hasbel kader aciz, naçiz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı ağlattılar. Bir hoca bir ayet okumuş, ne var yani? Onu çok beklemeye şeyim olmuyordu. Yani elemimi, kederimi, her şeyimi içime basıyordum. 12 Eylül'ün bir gün öncesi Bursa'daydık, konferanstan çıktık. Konferanstan çıktıktan sonra rahmetli dedi ki çok huzursuzum, bir şeyler olacakmış gibi geliyor, İstanbul'a dönelim. İstanbul'a döndük. Sabah namazını kılmak için rahmetli hep önden kalkardı. Önden kalkmış, hatun namaz vakti der demez zil çaldı. Zil çalar çalmaz hayırdır inşallah diyene kadar kapı kırıldı, içeri girildi. 18 polis, ev aranacak, müsaade eder misiniz? Toparlansınlar dedi. Ben hemen bulduğumu başıma örttüm. Rahmetli döndü, çocuklara dedi ki evladım dedi, memur beyler arayacaklar, bakacaklar, gidecekler. Telaş etmeyin. Kelepçeyi vurdular eline. Hazırlamış olduğum çantayı da görevli polisler aldı. Gitti. Yani çıktılar evden. Çıktılar ama nereye götürdüklerini bilmiyorsun. Koşturuyorsun. Gayrettepe'ye koşturuyorsun. Sağmalcılara gidiyorsun ve burada böyle bir kişi yok diyorlar. Tam 1,5 ay sonra duyum aldım Selimiye Kışlası'nda. Tabii o zaman sokağa çıkma yasağı da var. Çocukların biriyle beraber Selimiye Kışlası'na buraya geldim. Devasa çadırlar kurulmuş. Hep sol görüşlüler. Hiç yani hocalardan hiç kimse yok. Ülkücüler var da hocalardan kimse yok. O çadırların içine inzibat zabıtalar numara verdiler elime, çadıra dediler. Çadırın kapısına gidip baktığım zaman sigara içenler,
kadınlar, erkekler karma karışık. Şöyle biraz geri döndüm. Mehmet'im dedim. Nasıl ben gireyim oraya dedim. O şöyle yaptı. Bir de karşıdaki inzibatlar böyle gidip geliyorlar ya, askerler. Ona bir işaret etti. Dedi ki Nizamiye kapısına git. İçeriden demir kapı açıldı. Beni aldı. Nöbetçi subaylar var. Kaynıyor orası böyle. Ne istiyorsun dedi bana. Bir yüzbaşı. Dedim ki efendim eşim alındı, burada olduğunu söylüyor. Ondan bir haber, bir bilgi almak istiyorum. Ne halt etti de buraya geldi, buraya düştü dedi. Kılık kıyafetime bakarsan, hani uzun kıyafetim, yani halt etmediğini anlarsın dedim. Tabii anlamak istersen dedim. Ver dedi şu defteri. Önüme bir defter koydular. Adını bul ki söyleyelim dediler. İşte bu. Evet deyince dedi ki görüş yasak falan, onlar yok. Bir asker çağırdılar, nöbetçi. O kapı numarası neyse onu almışlar. Onlar biliyorlar. Bana dedi ki çık dedi, dışarıda bekle. Biraz ileride, geride bekle. Oraya ben giderken o asker Timurtaş uçar, Tarık Timurtaş uçar diye koridorda sesleniyormuş aşağı bodrum katta. Tabii bunlar da bir odada ama tam 40 kişilermiş. 40 kişinin 5 kişisi ayağa kalkıyor ki diyor, 5 kişi oturuyor. Diğer bir 5 kişi ayağa kalkıyor, diğer 5 kişi oturuyor. Yani 40 kişinin 40'ı da oturamıyor. Birileri kalkıyor, birileri oturuyor. Rahmetlinin anlattıkları. Sonra lavabo falan aynı yerde. Günde 2 saat su akıyor. 2 saat sabah, 2 saat akşam akıyor. Hepsi sol görüşlü gençler. O hoca ne yaptın da buraya düştün diye karşılamışlar. O da gençler konuşursak anlaşırız demiş. 2-3 gün sonra, 3 güne kadar diyor alaylı konuştular. 3 gün sonra bir baktım ki her gün her sabah biraz ekmek, bir küçük kapta yoğurt veriliyormuş. 3 gün sonra bir baktım ki lavaboda yediğimiz yoğurtların kaplarını yıkamış o sol görüşlü gençler üst üste yığmışlar. Hoca sana su lazım, abdest almana lazım diye koymuşlar oraya. Sonra ben o askere demiştim ki ondan bir şey getirmeden buradan ayrılmayacağım. Ve Timurtaş uçar deyince rahmetli işte o demir kapıya vuruyor, o da açıyor. Timurtaş uçar evet diyor. İşte diyor ki çocuklar ve yenge hanım perişan, senden bir şey istediler diyor. Hani bir yazı bir şey. Senden bir şey istediler deyince rahmetli de tabii bütün iç çamaşırlar falan hepsi yani kirlenmiş. Gömleği var yani çantasına kirli gömlek ama o da o işkence edildiği dönemlerde yırtılmış. Az yırtıklar az ama kan içinde. Tabii onu hemen doluyor. Diyor ki gençlere, orada sol görüşlü gençlere, gençler diyor kaleminiz varsa not yazmak istiyorum. Kağıt yok, kalem yok. Giden askerde de aranıp kağıt, kalem her şey alınıp öyle o bölüme iniyor. O sol görüşlü öğrenciler var hocam demişler, kalem var. Rahmetli gömleğinin şu içinin astarını söküyor, onu söküyor, onun içinden beyaz astar çıkar. O astara yazıyor. Hatun beni merak etmeyin, üzülmeyin. Size Allah'a emanet ettim. Kolun içi olduğu için toplayıp torbaya koyup atmışlar, getirdi bana. Asker dedi ki teyzeciğim dedi işte bak gömleğini getir. Ha baktık gömlek onun gömleği. Yani torbada böyle baktık gömlek onun gömleği. Neyse şükrettik, dua ettik yani yerini bulduk diye. Geldik eve geldik. Çocuklar üçü birden kapıdan karşıladılar. Anne babamı bul. Evet babanızı gördük. Bayramda yakın, Kurban Bayramı. Belki bayrama gelirim dedi. O sevindiler, sarıldılar birbirlerine. Babamın gömleğini getirdik Tarık abin dedi ve elini soktu çıkardı. Ama müthiş bir sigara kokuyor tabii orada o zaman şey. Şimdi ben hemen elinden aldım. Kan lekesi kömür şeyine dönmüş. Aldım yok çok kirli sigara kokuyor ellemeyin diyene kadar onu böyle bir silkeledim. Silkeleyince kolunun astarı düştü yani böyle açıldı. Baktım çocuklara hiç çaktırmadım. Benim hep görevim birilerine elem ve kederini bildirmemek oldu. Onu Yunus ağladı dedi ki abi dedi sen gittin babamın işte gömleğini aldın gördün dedi bu gömlek benimle olacak dedi. Bugün bende kalacak dedi. Tamam. Sigara çok kokuyor ya. Ben onu böyle bir doladım ama bütün yırtık ve kan lekesi var. Onu görmesin çocuklar diye. Tülbentime sardım. Tamam bak annenin tülbenti babanın gömleği dedim. Yatarken bu yastığın altına koydu. Öbür gün Esra koydu. Öbür gün o koydu. Avukatın yok, arayanın yok, soranın yok, edenin yok. Hani bazen böyle de gönül koymadım yani tabii yine de koymuyorsun da o yıllar çok zor yıllardı.
Ama biz alınmadık, kırılmadık. Ne dedik? Bu dava benim davam. Ne yapabiliyorsam ben yapmalıyım. Çünkü ümmet gidiyor. Gayemiz, amacımız oturup onu hasretle, özlemle beklemek değil. O dönmezse ben ne yapabilirim? Hak adına, hakikat adına ne yapabilirim? Çocukları nasıl fitneye sebebiyet vermeden büyütebilirim? Veya çocuklara nasıl teselli ederim? Bayram geçti tabii, Kurban Bayramı. Biz onsuz yaptık bayramı. Gecenin birinde artık zil çaldı. Biz zilin çalınış şeklini çoluk çocuk hepimiz iyi biliriz, yani böyle misafir değil, gelen başka birisi diye. Zil çalınca hepimiz birden, yani çocuklar, ben uyandık. Ben hemen kapıya koştum, evime aranacak diye. Bir baktım bir ses, yani sanki bir çuval indirilmiş oraya diye. Hemen kapıyı açtım. Kimsiniz, nesiniz dedim. Hatun ben geldim dedi. Ben geldim. Şimdi onun o halini o çocuklar görsün istemedim. Ama kaldırmaya takatım yok. Her biri bir yanından aldık içeri. İçeri aldık, hemen işte çıkardık. Yarım saat, 1 saat sonra sabah namazı. Ezanlar okunmaya başladı. Hadi ben bir duş alayım, hemen bir abdest tazeleyeyim falan dedi. Çocuklardır, hayır anne sil babamı, yani silelim. Baba ayaklarını ben yıkayayım, elini ben yıkayayım. Hani böyle gözden kaybetmek istemiyorlar. Bir banyo yaptırdık, hemen sarındı. Üstünü neyse giydi, Allah ne verdiyse. Fakat Esra kabul etmiyor. Bu amca bize niye geldi diyor. Yani 11-12 yaşında bu bize niye geldi diyor. Nasıl ağlıyor? Hıçkıra hıçkıra bu bize niye geldi? Babandır demek istemiyoruz. Yusuf'la Yunus onu teselli etmeye. Esra'cığım, Esra bak kardeşim. Babam üstünü değiştirecek. Çok kirlenmiş ya, üstünü değiştirecek. Ondan sonra bu babam diyor. O diyor ki hayır o amca diyor, bizden gitsin diyor. Evet. Günlerce, belki bir hafta, 10 gün ışığa bakamadı. Kalmış 63 kilo. Tabii sakal kesilmiş. Vücudun daha birçok yerlerinde, sırtında, göğsünde kapanmamış yara var. Biz tabii bunu hadi işte baban çamaşırını değiştirsin deyip çocuklardan pansumanını yapıyorum. Üstünü falan değiştiriyorum. Rahmetli hiçbir zaman şikayetçi, yani nedir bu? Bana görülen, yapılan bu şey nedir diye asla aklının ucundan bile geçirmedi. Bazen ben dediğim zaman, ne zaman bitecek dediğim zaman ahirette bitecek hatun. Bunlar bizim ahiret sermayemiz. Ellerini kullanamadı. Mesela bu elini daha sonradan fizik tedavi falan gördü. Ama ölene kadar sağ elinden 2 parmak, sol elinden de 2 parmak tutmadı. Ve bu parmakların üstü hep kapkara olarak kaldı onda. Buradan elektrik verdiler. Bir şey tuttu. Mandal vurdular buraya diyordu. Gözleri bağlı olduğu için bilmiyor ne yapıldığını. Buraya bu parmaklarıma bir mandal taktılar dedi. Ayak baş parmaklarına, el baş parmaklarıyla şu küçük yüzük parmaklarına, onlar tutmazdı. Bir şey olan da Esra kızım çayını veya kahvesini verirken Esra kızım bak demezdi, elim tutmuyor. Esra kızım artık galiba benim elim titriyor. Kahvemi buraya koy, çayımı buraya koy diye böyle geldi. Her hafta sonu, yani pazartesi günleri rahmetli tırnaklarını keser. Büyük bir örtüsü vardı. Onu serer, tırnaklarını keser. O elektrik verilen tırnakların üstü kaplumbağanın sırtı gibi olurdu. Törpüler düzgün bir hale getirirdi. Yine böyle bir bakım yapıyor. Esra üniversiteye gidecek, hazırlanmış. Geldi oturdu. Dedi ki babacığım dedi, ya nedir dedi, sen her pazartesi sabah erken dedi bu tırnaklarınla uğraşıyorsun dedi. Bunların dedi bir tedavisi vardır, bir şeyi vardır. Bir şey yapalım baba dedi. O da gözlüğünün üstünden rahmetli dedi ki ya Esra kızım dedi. Bunlar bana Selimiye kışlasından, polis amcalarından hatıra kaldı. Ya baba dedi. Esra ağladı. Ellerini öptük. Esra kalktı. Odaya geçti. Rahmetli dedi ki ya hatun bir ömür seni tembihlerken çocuklar çektiğimiz acılarımıza ortak olmasın, bilmesin derken yanlışı ben yaptım. Ondan 3 ay sonra vefat etti. Esra o zaman bildi ki babamın parmakları elektrik işkenceden dolayı tutmuyor. Şimdi çocuklarımız eğer bizim bu çektiğimiz sıkıntıları yaşarlarsa, bilir, duyar, şahit olurlarsa ya dinde uç olurlar ya dinsizlikte uç olurlar. Mesela falan alimin çocuklarını görüyorsun değil mi efendi derdi. Çocuklar askere gitmezler. Çocuklar vergi vermek istemez. Askeri, polisi gördüğü zaman yumruğunu
bunu sıkar döveyim ben bunu der. Mesela rahmetliyle beraber çok az dışarı çıkmışızdır. Dışarı çıktığımız zaman hemen evimiz Vatan Caddesi'nde, yani şuradan hemen yürüyüp gidelim diyelim, değil mi? O dolanır Fatih Camisi'ne çıkardı. Efendi niye yolu uzatıyorsun? Şuradan çıkalım dediğim zaman karakollar vardı orada. Karakolların önünden geçmek istemiyorum hatun derdi. Ya efendi artık işte dava devam ediyor, şu ediyor. Karakolun önünden. Ya ruhen perişan oluyorum. Karakolun önünden geçerken ruhen perişan oluyorum derdi. Kur'an'a göre yaşamak zorundayım. Kur'an'a göre düşünmek zorundayım. Kur'an'a göre hayatımı tanzim etmek zorundayım. Ben şimdi onu beklerken hiç kimse yanında olmuyor. Telefonunu kesiyorlar. Ev aranıyor. Çuvallara kitaplar dolduruluyor. 550 kitap bizim Gayrettepe'ye götürüldü bir aramada. Yastıklara kadar pamukları dökülüyor. Çoluk çocuğa sitem ediyor. Polise 18 geçin oraya, geçin buraya, geçin şuraya. Ama buna rağmen rahmetli Hoca Efendi, haydi hatun memur beylere bir çay demle. Haydi hatun kahve getir. Haydi hatun meyve de olsun. 12 Eylül'de de böyle kapı kırılarak girildi. Hatta Esra o zaman daha böyle sarıldı. Babacığım, babamı götürmeyin. Böyle tutup omuzundan silkeleyip attılar. Ve o da hiç arkasına bakmadan giderdi Bilal Bey oğlum. Gidiyor, Allah'a emanet ettim sizi der, giderdi. Ben beklerdim ki bana desin ki işte müftülüğe git, avukata git, falana git, şöyle yap derdi. Allah'a emanet olun, üzülmeyin der giderdi. O geldikten epeyce sonra biraz böyle rahat bir dönemde dedim ki efendim ne kadar heveslisin gitmeye. Benim bir başıma de ki teselli olsun diye bu hatuna bir şey söyleyeyim. Dedi ki hatun dedi senin çaresizliğini, Yunus'un masumiyetini, Yusuf'un tedirginliğini, Esra'nın gözüme bakıp gitme baba demesini tekrar görmek istemiyorum. Ben İbrahim'i olmaya çalışıyorum. Sen de Hacer ol topla. Ola ki gönlüme gölge düşer de sizin çaresizliğinizi, masumiyetinizi gör de davamdan feragat ederim veya davama soğuk bakarım. Onu beklemek zor. Çünkü acaba elimize sağlıklı gelecek mi, öldürülmüş olacak, olur mu, olmaz mı? Bunun kaygısını çekiyorduk. Yoksa hani bir eş olarak bir gelsin, hiç böyle bir şey duymadık. Ben nasıl hangi kursa gidebilirim, hangi vakfa gidebilirim, hangi öğrenciye bir şey anlatabilirim, hangi öğrencinin elinden tutabilirim? Mesela rahmetli çocuk esirgeme yurtlarından ayağını çekmezdi. Cezaevlerine vaaza giderdi. Çocuk esirgeme yurtlarından çocuklara alıp, çok zordu tabii o zaman izin almak. En az 20-25 çocuk haftanın cumartesi günleri bize kahvaltıya gelirlerdi. Alırdık onları. Senet imzalardı rahmetli. Kur'an demeyeceğime, İslam dedirtmeyeceğime falan. Bu çocukları yedirip içiriyorduk. Hem de o çocuklar, yetimhaneden çocuklar kahvaltıya gelecek diye o hafta çocuklara asla yumurta, evimizin çocuklarına asla yumurta pişirmezdik. Çünkü onlara yumurta pişirdiğim zaman o gelen çocuklara yumurta kalmayacak. Onun gayreti, amacı böyleydi evladım. İstanbul dışına çıkma engeli vardı. Mesela anne babasını bile ziyarete gidemiyordu. Yani gidemedik. Ne hac ne umre, hiçbir şey. 28 Şubat'tan sonra sanıyorum 1-2 yıl bu devam etti. Yani Fatih'ten Kartal'a gideceğimiz zaman emniyete telefon ediyordu. Ben şu adrese gideceğim. Oranın telefonunu veriyordu. Hatta onlar oraya gidince de diyordu ki telefonla arayan olursa burada olduğumu söyleyin. En az 1,5-2 yıl sürdü bu. Çok samimiydi rahmetli. Hep şunu söylerdi. Vahyi kaynağından aldığım gibi vermeye memurum ve mecburum derdi. Eveleyip geveleyemem, sulandıramam, hafifletemem. Hatta birçokları şöyle derlerdi. Ya hoca efendi çok celalli, çok şey yapıyor. Rahmetli derdi ki ben cennet, cehennemi anlatırken nasıl yumuşatırım onu? Cenneti anlatırken hak etmeyenlere nasıl buyurun şu kadar tesbih çekin cennet sizin nasıl denir? Allah bunu demiyor ki. Merhum diyordu ki ben üniversite mektep okumuşum. 4 yabancı dilim var. İngilizceyi ana dili gibi konuşurdu. Benim 4 yabancı dilim var. Mesela bir valimiz, Artvin valisi, Artvin'e sürüldük gittik. 1. cuma, 2. cuma camiler doldu taşıyor. Vali bey yazı yazıyor hemen müftülüğe. Memurunu al ve gel. Bu kim? Müftü bey geldi.
Onun da okul arkadaşı. Timurtaş'ım dedi böyle böyle gidelim dedi Vali Bey'i ziyarete. Gideriz dedi. Gideriz hocam dedi. Acelesi yok. Bir cuma daha geçti. Cami daha da doldu. Dışarılara taştı. Vali Bey bu defa yazı yazmış. Gelirseniz gelin, gelmezseniz polisle aldıracağım. Emniyet işleri getirecek diye. 3. daveti oluyor valinin. Gidiyorlar. Gidince Vali Bey işte kalkmış bir kükremiş böyle. 3 defa davet ettim ancak gelebildin. Timurtaş uçar demiş. Rahmetli de efendim müsaade edin 2 kelam edeyim diyor. Buyurun diyor. O ayakta, onlar da ayakta. Vali Bey siz okula gittiniz mi? Ben gittim. Üniversite okudunuz mu? Ben okudum diyor. Siz yabancı dil biliyor musunuz? Eminim adınızı söyleyecek kadar yabancı diliniz var. Ben ilkokul okudum, orta okudum, lise okudum, üniversite okudum ve senin okumuş olduğun derslerden 18 derste fazla ders okudum. Yabancı dilim de senden iyi. Sen buraların mülki amirisin. Biz de buraların müminlerin amiriyiz. Biz seni günde 5 defa çağırıyoruz ezanlarla. Sen gelmiyorsun, biz sana kızmıyoruz. Sen bizi 3. defa çağırıyorsun, biz koşa koşa geliyoruz. Neredeysen sen bizi döveceksin. Ya öyle mi falan, işte rejimdi, sistemdi, bilmem neydi diyor rahmetliye. Her gittiği yerde böyle bir şey uygun ortam buluyordu. Rahmetli Efendi'nin bütün her şeyi çok kayıt altındadır. Yani 1970'ten bugüne kadar böyle defterleri var onun. Her akşam uykuya geçmeden o deftere not yazar. Ama 82'ye kadar olan defterler gitti. Ev aranırken defterleri götürdüler. Sonra evler çok arandı. Evimiz çok arandı. Ama o başladı bu defa defterine önce Osmanlıca yazıyordu. Başladı Türkçe yazmaya. Dedi ki ya bu dedi vicdansızlar ne yazdığımı merak ediyorlar. Defterlerimi onun için götürüyorlar. Bari Türkçe yazayım da okusunlar. Birçoğu yine gitti. Yine o defterleri duruyor rahmetlinin, saklıyoruz. Bilal Bey oğlum zaten vefat etmeden 2 ay önce Almanya'ya gittik. Almanya, Fransa, İsviçre, Marsilya böyle gittik. Rahmetlinin öyle bir metot, öyle bir şey vardı ki üslubu nereye gidersek gidelim o gideceğimiz yerin coğrafi yapısını, halkın anlayışını, halkın yaşayışı hakkında bilgiler edinirdi. Gideceğimiz zaman da dedi ki hatun söz verdiler bana istediğim camide, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de istediğim camide, istediğim cemaate vaaz edebileceğim diye gidiyorum. Şimdiye kadar olan davetlerde ben götürüyorum, benim camimden başka bir yerde konuşamazsın oluyordu. O da kabul etmiyordu, böyle gideceğiz. Marsilya'ya gideceğiz inşallah dedi. Çünkü Marsilya'da dedi gençler çok hepsi açmışlar. Neydi bu işte oyun oynandığı, içki içildiği bar açmışlar. Böyle bir şeyler. Gittik her gün en az 2 konferans. Sabah öğlene yakın, öğlenden akşama doğru. Akşamda kalabalık cemaatlere hitap etmesi. Marsilya'ya gittik, bu adam yok ortada, hoca efendi yok. Günlerdir evden çıkmışız, yorgun ve perişan. Gece saat 1:30-2 geldi kaldığımız evde. Neredesin beyefendi demiyor musun? Bu merak eder. Artık genç değilim ben, merak ediyorum. Ya sorma hatun dedi. Buradaki bütün gençler, Türkiye'den gelen gençlerin hepsi bar açmış dedi. Ben o barlar, bir barlarımız eksikti dedim. Cezaevleri tamam, çocuk esirgeme yurtları tamam, oralar her şey. Bir barımız eksikti. Sorma ya dedi hatun dedi. Yavuz Bar, Fatih Bar, Selim Bar isimleri de böyle. Resimlerini gösterdi. Şimdi gittim dedi bara dedi. Ya dedi işte yanımdakilerden başka kimse dedi yanıma gelmiyor. Ya ne olacak çayını iç gelirler hocam falan dediler dedi. Çayı içtik derken bir mahcup gençler gelmeye başladı. Adı ne? İşte Ahmet, Mehmet. Buranın adı ne? Yavuz Bar. İhtişamlı bir bar diyor. Neredesiniz evladım? Ben geldim delikanlı, siz yoksunuz dedim. Demiş ki hocam boy abdesti aldım, senin karşına öyle geldim. Öbürü demiş ki abdest aldım öyle geldim. Bir de elimi açtım ya Rabbi beni affet, ben nasıl hoca efendinin karşısına çıkar. Ya gelin gençler diye böyle hepsini şöyle bir bağrına basmış. Oturun bakalım. Utanması gereken, utanmak değil, çekinmesi gereken siz değilsiniz. Ben evladım benim. Siz buralara bakın işte bar açmışsın ama üstüne de Fatih demişsin, üstüne de Yavuz demişsin. Biz size anlatamadık, biz size ulaşamadık, biz sizin elinizi tutamadık.
yaşamadık. Şöyle. Mutluluktan uçuyordu. Çocuklar işte hocam yarın neredeysen oraya gelelim de. Bize namazı anlat, bize helali haramı anlat, bize doğru. Ne yapmamız gerekiyor bunu anlat. Yarın oradayız hatun hep beraber, onların kızları da var. O gün de böyle dolu dolu geçirdik Marsilya'yı da, Almanya'yı, orayı böyle yorgun bir halde. Marsilya'dan çıkacağız ama benim şimdi içimde bir şey. Etrafımız motorlarla dolu, motosikletlerle dolu. Tam tanımıyorum, bilmiyorum da onlara. Dedim ki eyvah bunlar emniyet mensubu, bizi içeri alacaklar. Hani Türkiye'de alıyorlar, ben yolumu buluyorum da burada ne yaparım diye. Ya bak hatun dedi, şu gördüğün, gözün alabildiğine gördüğün şu gençler var ya, işte bunlar Yavuz Bar'ın, Fatih Bar'ın gençleri, motorlarla bizi uğurluyorlar dedi. Ondan sonra iyi dur ben de ineyim. İndim, onlarla böyle bir yakinen konuştum. Bizi Marsilya sınırına kadar getirdiler. Tekrar buluşmak üzere diye konuştular. Biz oradan döndük. Geldik tabii, evden bir 2 aydan fazla olmuş. Çıktık. Çocuklar aldılar havaalanından. Eve geldik. Daha şöyle oturduk. Hemen sağa sola telefon ettik. Kardeşine, çok sevdiği birkaç kişi vardı. Çorbayı yarın akşam beraber içiyoruz dedi. Ben telefon konuşmasından sonra efendi bak biz kaç aydır evde yokuz, ne var ne yok. Yok dedi, Rabbim yardım ediyor sana dedi. Ayşe Hanım'ın eli diye başlıyorsun dedi, her şey gidiyor dedi. Fatma Hanım'ın eli diye başlıyorsun. Daha sırtındaki getirdiğimiz ıslak çamaşırları yıkamamışız, asmamışız. Geldiler, çorbalar içildi. Gelin hanım doktor dedi ki baba dedi, dahiliye doktoru, sen çok yorgunsun, çok solgunsun dedi. Seni dedi Haseki'ye götüreyim. Haseki de doktordu. Şöyle bir check-up'ını yaptırayım. Çok iyi olur kızım dedim. Rahmetli dedi ki kızım annenizin telaşına bakmayın. Bu zaten telaşlı. Benim hiçbir şeyim yok. Çok iyiyim dedi. Annenizin telaşına bakmayın. Oturduk, tekrar çaylar falan içildi. Dedi ki haydın kalkın dedi herkese. Erken yatın, sabah namazını kaçırmayasınız dedi. Onlarla selamlaştı, helalleşti, gönderdi. Sonra Esra kızımıza, Esra bugün Osmanlıca çalışalım kızım. Epeyce ara verdik, dersin geri kalmasın dedi. Oturdular Osmanlıca çalışırken hep ölümden. Ve şöyle bir ara kalemini koydu dedi ki Esra biliyor musun kızım dedi. Her yerde dedi cemaatten öyle kişiler geliyor. Diyorlar ki hocam bu gece Peygamber Efendimi gördüm rüyamda. Ben böyle hasretle, hayranlıkla dinliyorum. Esra kızım ben bu yaşıma kadar hiç Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmedim. Hiç görmedim. Herkes görüyor dedi. Anlatıyorlar bana ama ben göremedim dedi. Uzandı, oradan bir kağıt aldı. Esra'yla çalışıyordu. Kırık dökük kağıtlar var. O kağıdın kenarını bir yandan konuşuyor Esra'yla. Bir yandan da kağıdın kenarını düzeltti. Oraya bir şey yazıyor. Ve sonra geri döndü. Dedi ki Esra dedi Peygamber Efendimiz'e öyle özlem duyuyorum, öyle özlem duyuyorum ki dedi. Şöyle dedi burnumun kemiği sızlıyor dedi. Yani böyle özlem duyuyorum. İnşallah babacığım dedi. Çalıştıkları konuda hep ölüm üzere, yani buluşma, vuslat falan böyle şey. İnşallah babacığım daha yeni okuduk ya bu notları dedi. Böyle yaparız dedi. Der demez dedi ki ya benim biraz şuramda bir sıkıntı hissediyorum deyince hemen telefon ettik. Kalktı, koltuğun üstüne oturdu. Başladı yüksek tonda okumaya. Amener Resulü'yü başladı. Elif Lam'ı başladı. Onu bitirdi. Ben de gece saat 12. Dedim ki efendi biraz alçak, yani sessiz oku. Üstümüzdeki Saliha kızlarımız var 2 tane. Bayağı da yaşlılar da. Salihalar uyumuştur şimdi dedim. Sen de yüksek okuyorsun dedim. Yahu hatun dedi ya. Bu da benim dedi yüksek son okuyuşum dedi. Saliha kızımız da dedi alışamadı, gitti benim yüksek frekansıma. Dedem okumaya yine devam etti. Biz telefon ettiğimiz için hemen gelin hanım, yani Tarık Bey, gelin hanım hemen geldiler. Ambulanslarda 1-2 yerden istemişler. Babacığım tamam dedi. Ya oğlum vakit tamam. Beni hastanelere götürmeyin. Vakit tamam deyince biz hani artık geç saat götürme. Hayır baba ben varım yanında dedi gelin hanım doktor. Onu aldık işte kendi ayağıyla 6. katı kendi ayağıyla indi. Hemen ambulansa girince ambulanstaki doktorlar sordular. Hocam neyin var dediler. Dedi ki biraz oksijene ihtiyacım var. Hemen bir dil altı verdiler. Zaten Vatan Caddesi'ndeyiz. Biraz gidince o dil altını çıkardı. Hatun bunu al dedi. Yani buraya çıkardı. Efendim doktor da yanımızda, ben de başındayım. Doktor ama hocam gerekli dedi, bu gerekli. Evladım rahat okuyamıyorum dedi. Ama
yine ben dilinin altına koydum. Hemen aldılar, götürdüler. Büyükçe bir oda böyle, doktorlar toplandı. Epeyce bir doktorlar. Onlar ekrandan bakıyorlar. Bir iğne falan vurdular. Çok iyi, çok iyi, çok iyi diyor doktorlar. Ama onun eli hep böyle. Hem okuyor, el böyle. Sonra ben de aynı oradayım. O doktorlara döndüm. Dedim ki elini tutuyorum ama bayağı zorluyor. Yani hareket ettirmek için. Sanki uykuya geçmiş bir hali var, okuyor. Eğildim, dedim ki efendi ben okuyayım mı dedim. Yok dedi. Yoruldun ama ben okuyayım. Yorulmadım, sus der gibi. Hayır, yorulmadım dedi, okuyor. Ama gittikçe ses tonu düşüyor. Yani böyle uykuya geçer gibi oluyor. Ben döndüm oradaki doktorlara dedim. Neden dedim bizi başka hastanelere göndermiyorsunuz? Neden bizi burada tutuyorsunuz dedim. Doktorların işte birçoğu ayaktaydı, geldiler. Birdenbire benimle onun arasına böyle girdiler. Hocamızı rahat bırak dediler. Başınız sağ olsun. Gelin hanım orada babam dedi. Tarık perdenin o tarafında. Yapma baba dedi. Ondan sonra okuduğu ayet onlar. Aklımda tutuyordum ki kaçıncı ayeti diye. Unuttum. Gece 2'de vefat etmiş oldu. Biz eve geldik. Hemen emniyet mensupları eve geldi. Vatandaki emniyet mensupları. Planınız, programınız nedir? Ona göre program yapalım dedi. Rahmetlinin de vasiyeti hep şuydu. O akşam hastaneye giderken bile, yani daha da ambulanslar gelmemişti. Eğer emre hak vaki olacak olursa oğlum Yunus dahi beklenmeye. Defnim yapıla demiş. Hatta defterine defni olacak şeye de çok güzel not yazmış. Müminlere, dostlara selam. Yani çarşambadan cumayı yazmış. Bunu da tabii Tarık da biliyor. Emniyet mensuplarına dedi ki herhangi bir şeyimiz yok. Yetiştirirsek hemen, tabii bizim bir de sabıkası yoktur. İzni almamız lazım. Eğer o mahkemelerden dolayı hani bir yere gidemiyor, bir şey yapamıyor, gittiği yeri bildiriyor ya. Eğer bu sabıkalı görülüyorsa askerler götürüp gömecek. Yusuf oğlum acaba sabıkası yoktur, İzni verecekler mi, kağıt verecekler mi dedim. Bakacağız anne dedi. O içime oturdu. Gitti Yusuf, saat 10 gibiydi, geldi. Dedi ki anne sabıkası yok, belgesini aldım dedi. Ondan sonra defin olayı. Neden çektirdiniz bu kadar? Neden evladı iyalini, vakti saatini, ömrü hayatını neden yok saydınız? Sabıkası yokmuş. Ya Bilal oğlum. Bir dokun bin dinle kase-i fafurdan der ya Hazreti Mevlana. Bizde de böyle işte o. Gençlerden niçin dünyaya geldim, neyim, ne yapacağım? Yurdum, yuvam, vatanım bura. Burası benden ne istiyor? Beni yaratan Allah benim üstüme nasıl bir vazife yüklemiş? En az Filistinli çocuklar kadar olsunlar istiyorum. Filistin'e gittiğim zaman Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek istedim. Biliyorsunuz bütün kapılar kapalı, bir tek kapı açık. O da çok yoğun kalabalık. O kalabalığın arasında 2 tane çocuk var. Birisi 5 yaşında, birisi 6 yaşında. Eğilip bir şeyler alıp ceplerine koyuyorlar. Ben sandım ki bozuk paraları atıyorlar da o çocuklar da alıp hani Filistinli çocuklar cebine koyuyor. Aralarda da bütün İsrail askeri dolu. Böyle polisler, askerler dolu. Neyse biz o kapıya gittik. Kapı açıldı tekbirlerle. Kapıdan içeri girer girmez çocuklar ezilmesin diye tuttum. Hemen bir kenara geldim. Adın ne dedim? Muhammed dedi. Senin adın Abdullah dedi. Abdullah hani para aldılarsa ben de bir şeyler vereyim. Abdullah yerden ne aldınız, alıyordunuz dedim. Hani ezilmesinler diye kolluyordum. Şöyle baktı. Taş dedi. Şöyle de gösterdi. Cep de böyle dolu. Abdullah ne yapacaksın bu taşları dedim. Hayretle soruyorum böyle. Ne yapacaksın dedim. Dedi ki İsrail askerine atacağım. Der demez hemen bağrıma bastım. Hayır atma dedim. Yani o polis ayakta kulak verse belki de duydu. Hayır atma. Annelik şefkatim galeyanı. Hayır atma. Polislere atarsan sizi götürür dedim onlara. Onlar bu ihtiyar ne diyor der gibi şöyle biraz 1-2 adım geri çıktılar. Ellerini kaldırdılar.
avuçlarında taş var böyle. Götürürse götürsün, Türkiye var, Türkiye var, Türkiye var dedi. Gençlere ben şunu diyorum. En az o Filistinli yavrular hedefini belirlemiş, menzilini belirlemiş, hedefini tespit etmiş. Hedefimizi tespit edelim. Artık dünya, bak 1970'te rahmetli Hoca Efendi, globalleşmeye doğru giden Türkiye'de nasıl mümin kalabiliriz? Nasıl Müslüman kalabiliriz? Gelin gençler, evet anneler ve babalar. Benim bugün en büyük derdim Türkiye'de Müslümanlar arasında anneler ne gerçek? Anne şimdi, babalar ne gerçek? Sahabe sofraları kurulmuyor artık evlerde. Gençlere vazifeler verilmiyor. Sen Ömer'sin, sen Ali'sin, sen Sultan Fatih'sin denmiyor. Ve gençler de gününü günü diyor. Ehli küfür elimize vermiş telefonu. Emin ol vallahi Bilal oğlum, İlk benim elime bu telefon geldiği zaman utandım birkaç gün onu kullanmaktan. Bunu yapan Ebu Bekirler olmalıydı, Ahmetler, Mehmetler olmalıydı. Ama farklı kişiler bunu üretti, benim elime verdi. Bunu en az nasıl kullanırsam öyle kullanayım. Ben o telefonu şu an bile hep yüzüstü koyuyorum. Yani ekranı yüzüme bakarsa ne güzel diyesim geliyor. Güzel ama ben güzel demek istemiyorum. Ta ki onu yapan biz olmadığımız müddetçe. Biz hedefimizi belirleyelim. Biz Ulubatlı Hasan olalım. Biz Hazreti Sümeyye olalım. Biz Hazreti Sümeyra olalım. Biz Sahra çölünde koca medeniyet kuran Hacer olalım. Çölde medeniyet şehrini kurdu ve arkasından peygamberlerini yürüttü. Genç kızlarımıza söyleyeceğim bunlar evladım. Ah neler yaşadık evladım. Hala bugün olsun bir ayağım Kars'ta, Ağrı'da, Hakkari'de. Kadın sığınma evlerini geziyorum. Cezaevlerini geziyorum evladım. Cezaevlerini niye geziyorum? İçerideki hırsızlıktan yatan kadın orada yatmakla ıslah olmayacak, çıkacak, yine hırsız olacak. Ben ona o yaptığının yanlış olduğunu, Allahu Teala'nın da onu affetmek için her an hazır olduğunu, yeter ki bir daha yapmamak kaydıyla tövbe edelim. Derdim, amacım Rabbül Alemin bu güzelliği verdiyse, bu genişliği, bu rahatlığı verdiyse, 3 kişi bir araya gelemiyorduk, takkeli, takunyallar diye toplayıp içeri götürüyorlardıysa, gelin biz bunun kadri kıymetini bilelim. Allahu Teala bu ümmeti şöyle imtihan ediyor. Makam, mevki, para, dünyevi arzu ve hevesler. Ecdadımız 4 kıtaya gitmemiş mi? İlahi kelimetullah deyip gitmemiş mi? Aş ekmek, adalet götürmemiş mi? Türkiye'nin üst üste yığılmış asırların yükü var. Suriyeliler şanslı, ensar olan bir Türk kardeşleri vardı. Türkiye muhacir olursa kim ensar olur dersin? Hiç kimse. Öyleyse günümüzü gün etmeyelim. Merhumun son yazıp bıraktığı okuduğumu yol yol dokudum. Gördüğümü lif lif ördüm. Duyduğumun en güzeline uydum. Sonra demet demet topladım, yazdım. Okuyana, duyana, uyana bin selam.